Biliyorsun ki bütün Minecraft sürümlerini oynuyorum ve sırada Raspberry Pi sürümü var. Bu küçük bilgisayar birazcık pahalı ama yine de bu video için satın aldım. Oğlum adam bırakıp gitmiş lan. Raspberry Pi'yi ilk kez kullandığım için öğrenmeye çalıştım ve arayüze ulaştıktan sonra Minecraft'ı kurdum. 4000 liralık Minecraft'a hoş geldiniz. Öncelikle hareket etmek gerçekten çok zor çünkü mouse hassasiyeti o kadar fazla ki ufak bir hareketimde bile inanılmaz fazla dönüyorum ve önümü bile göremiyorum şu anda. Ne kadar zorlansam da şu ağacı kırmaya çalışacağım ve Minecraft'ı bedavaya indirebiliyoruz sonuçta 4000 lira vermiş olsak bile ve odunu elime götüremiyorum bile, harika gerçekten. Her neyse üretim yapmak istiyorum ve bu arayüz Pocket Edition'ın aynısı. Yani istediğimiz ürünü seçiyoruz, ardından buraya tıkladığımızda üretmiş oluyoruz. Ve taş kesicinin eski haline baksanıza, çok garip geliyor. Ve yere yerleştirmek için birazcık çaba göstermem gerekiyor. Dur, sakin ol artık. Önceki oynadığımız sürümlere kıyasla bayağı bir eşya eklemişler. Hatta nedense 2 tane meşale çeşidi var. Koyun var. Koyuna vurmak istiyorum ama oyun o kadar fazla kasıyor ki ve arkaya döndüm yanlışlıkla. Bu arada klasik olarak dünyamız sınırlı. Buradan aşağı düşemiyoruz. Bu şekilde çok garip duruyor gerçekten. Kontrolleri düzgün olsa rahatça oynayabilirdim diye düşünüyorum ve gece gündüz döngüsü de var. Küçücük bir bilgisayarda çalışabiliyor ve hoşuma da gitti. Bence ortalamanın sonuna konur. Sıradaki sürüm Minecraft'ın ilk 1 Nisan sürümü ve dünyayı oluşturduğumda ne oluyor lan? Galiba meydan muharebesine denk geldik ve gidemiyorum bile. Bence bu komik bir şaka değil, yani elmas zırhlı zombi üzerime doğru geliyor ve garip bir şekilde kar yağışı durunca moblar da ortadan kayboldu. Burada bir inek varyantı var ve normal inekten pek de bir farkı yok. Normal etle deri verdi. Hayat gerçekten güzel. Lan abi ben sürekli ölmekten bıktım. O yüzden Creative moda geçtim. Ve burada bir tane basamak var. Yani TNT basamağı. Minecraft gerçekten şaka sürümlerinde garip şeyler yapıyor. Oo, sakin. Bununla alakası yok bence. Bir daha koyuyorum. Evet. Bir dakika oğlum, ben Creative moddayım. Niye bana saldırıyorsunuz? Bu şirketi ben kurdum. Kafasında pembe yün olan bir zombi. Evet, pembe yün zombi. Bu arada gezerken elmas tavuk gördüm. Onu kesince normal et geldi. Ardından tavuklar beni takip etmeye başladı. Sonra kömür bloğuna yumruk attım ve benimle konuşmaya başladı. Bir koyunu beslediğimde balon gibi şişti ve patladı. Evet, bu da çok garip. Daha da garibi, bu sürümle beraber artık sönmüş meşalemiz var. Sonra çiçeği saksıya yerleştirerek pembe Wither'ı çağırdım. Bana saldırmıyor ve ona şeker vererek büyütüyorum. Onu kesersem de normal Wither yıldızı geliyor. İlk şaka sürümü olmasına rağmen bir sürü şey eklemişler. Konseptli olması benim daha da hoşuma gidiyor. O yüzden ortanın başına koyuyorum. Artık yan sürümlerden çıktık ve 1.6 tam sürümüne geldik. Ve bu sürüm at güncellemesi. Evet, oyuna atlar eklendi. Atları bağlayabilmek için artık kayışımız var. Ve kayış fizikleri pek de güzel çalışmıyor gibi. Eğer ki isimlendirmek isterseniz isim etiketi de artık oyuna eklenmiş oldu. Ve evet, orada yazdığı gibi kanala abone ol. Bu sürüme harbiden at güncellemesi demelerini anlayabiliyorum. Çünkü her yerde at var. Ve yeni biyomlar da ekleniyor ve atımız olduğu için artık daha hızlı seyahat edebiliyoruz. Bu sürümde atlara özel olmayan ne var dersen halılar var. Yani abi burada duralım demeseler belki Minecraft halılarında atlardan yapabilirdik. Ve yavru atlar da çok garip duruyor. Birkaç gün önce gelen güncellemeyle yavru atlar çok daha tatlı. Odak sadece atlarda olduğu için çok güçlü bir güncelleme değil. O yüzden kötünün ortasına koyuyorum. Sıradaki sürüm 1.7. Oyuna çok fazla biyom, bu biyomlara özel ağaçlar ve çiçekler eklendi. Artık çöl biyomu ile karlı biyomlar yan yana denk gelmiyor. O yüzden gösteremiyorum. Yani denk gelmiyorlar. Oynadığımız tüm sürümlerde devasa okyanuslar oluşuyordu ki hala daha oluşuyor galiba. Ama dediklerine göre artık biyom sayısı arttığı için okyanuslar küçültülmüş. Kısacası küçültülmüş hali bu. Neredeyse kimsenin şu an bile kullanmadığı dünya tipi de bu sürümde oyuna eklendi. Ve yeni güncelleme ile beraber Nether portalını 23x23 genişliğinde inşa edebiliyorsun. Bu sürümde süper gizli görüntü ayarı oyuna eklendi ve görüntü ayarlarından oyunu farklı stillerde görebiliyorsunuz. 1.7 sürümü bu arada aşırı fazla güncelleme aldı. 1.7-10'a kadar da devam etti. Bu arada bu rekoru yıllar sonra 1.21-11 kırdı. Bu sürümde inanılmaz modlar bulunuyor. Mod videoları çekerken sürekli karşılaşıyorum. Aslında şu anda oyunun en popüler zamanlarına doğru adım adım geliyoruz. Bu sürümü de seviyorum çünkü şu an bildiğimiz Minecraft'ın birçok özelliğini ekledi. O yüzden listede iyinin en başına koyuyorum. Sırada PlayStation 3 sürümü var ve bu geçen videoda oynadığım Xbox 360 sürümünün neredeyse aynısı. Sadece ekstra olarak açlık
barımız var. Hatta ikisi o kadar aynı ki dünya boyutları 864'e 864. Yani ikisinin de dünyası inanılmaz küçük. Şuradan birkaç tane odun toplayıp tekne yapmak istiyorum. O sırada da bu konsol 2006 yılında çıktı. Yani teknik limitlerin olması çok normal aslında. Ama videonun devamında bunun teknik limit olmadığını, hatta üşendiklerini anlayacaksınız. Her neyse odunları hemen dönüştürüyorum ve bir tane de çalışma masası üretiyorum. Tabi bunların başarımlarını alabilmek gerçekten güzel. Bilmiyorsanız söyleyeyim, Bedrock sürümündeki tüm başarımları almıştım ve 150 saatten fazla uğraşmıştım. Ekrana çıkan videoyu izleyebilirsin. Her neyse şimdi tekne üretmek istiyorum ve 5 tane tahtayla üretebiliyormuşuz. Eskiden Bedrock sürümünde kürek istiyordu ve bu sürümde istememesi garip geldi şu an. Neyse dünya sınırının ne kadar limitli olduğunu size göstermek istiyorum. O yüzden tekneye bindim ve birazcık ilerledikten sonra dünyanın sınırına geldik. Onu zaten şu karşıdaki kara parçasında doğmuştum. Yüksek ihtimal buraya yüzerek bile gelirdim. Bu arada Legacy konsolda aslında mini oyunlar da oluyordu. Burada maalesef bulunmuyor. Ama eğitim dünyası bulunuyor ve burada oyunu öğretiyor bize. Etrafa bakabiliyoruz falan filan. Hocam vallahi sadece keşfe geldim. Her şeyi biliyorum ve her şeye hakimim gerçekten. Ama buradan ilerleyebilmemiz için tüm görevleri yapmamız gerekiyor. Yani zıplamamız falan lazım. Vurmamız gerekiyor. Neyse şunları yapıp geliyorum hemen. Odun topladım, kazma üretip taşları kırdım, yemek pişirdim, evi tamir ettim ve sıkıldım. Normal dünyaya geri döndüğümde de Minecraft gibi bir oyunda limitli bir dünya olayı gerçekten çok saçma. Hani bu tam olarak video izleyip beğeni atmamak gibi bir şey. Tabi sizin videoyu beğendiğinize eminim bu arada. Son olarak köy buldum ve köylülerle takas yapabiliyoruz. Açıkçası konsol sürümleriyle oynamadığım için bana çok nostaljik gelmiyor. Hatta bana daha çok eksik bir Minecraft hissiyatı veriyor. O yüzden kötünün ortasına koyuyorum. Sırada 1.8 sürümü var ve bu sürüm çoğu oyuncunun hala vazgeçilmezi. Hatta eminim bu videoyu izleyenlerin bir kısmı bu sürümde takılıyor. Çoğu sunucu hala destek sağlıyor bizim sunucumuz dışında. Eğer ki son sürümlerdeyseniz sunucuma hem Java'dan hem de Bedrock'tan girebilirsiniz. Her neyse 1.8 sürümüne geri döndüm. Bu sürümle beraber oyuna izleyici modu, bariyerler ve yeni eşya varyasyonları eklendi. Artık koyunları ve tavşanları kestiğinizde et elde edebiliyorsunuz. Okyanuslarda ise sualtı tapınakları var ve yüzemediğimiz için gardiyanlarla savaşamıyorum. Artık yeraltı da daha çeşitli çünkü granit, andesit ve diorit oyuna eklendi. Zırh askısı sayesinde eşyalarınızı sergileyebilir, flamalarla da istediğiniz görselleri yapabilirsiniz. Büyü masasında eşya büyülemek için artık tecrübenizin yanında lapis cevheri de gerekiyor. Artık Steve karakterinin yanında bu sürümle beraber Alex de eklendi. Bu sayede ince kollara sahip skinler yapabiliyorsunuz. Bu arada bu kadar fazla şey eklenmesiyle beraber topluluk oyunun sürekli kötüye gittiğini ve modlu Minecraft'a döndüğünü söylemeye başladı. Ancak bana kalırsa üzerine koyarak devam ediyordu. O yüzden iyinin en başına koyuyorum. Bu arada sıradaki sürüm henüz yok. Çünkü Minecraft burada bir kırılma anı yaşadı. 1.7.10 sürümü yayınlanmadan birkaç hafta önce Notch gelen linçlerden sıkılarak Twitter'a doğru olanı yapmaya çalışırken nefret yorumları almak bana göre değil diyerek Minecraft'ı satmak istediğini açıkladı. İnsanlar yıllar sonra Notch şu anda oyunun başında olsaydı çok daha iyi olurdu diyorlar. Ancak o zamanki oyuncular da linçliyordu. Yorum sizin. Tabi bu tweet'i Microsoft ellerini kaşıyarak okumuş olmalı ki Mojang hisselerini 2,5 milyar dolara 15 Eylül 2014'te satın aldı. Notch istese o zamanlar Türkiye'den 109.000 tane sıfır araba alabilirdi. Ancak şu an bunu yapmak istese 51.000 tane alabilir. Niye acaba? Bu satın alımdan sonra Minecraft'ta başka bir yol çizecek Microsoft neredeyse 1,5 yıl boyunca oyuna hiçbir ana güncelleme getirmedi. Bu sürüm yüksek ihtimalle zaten arka planda yapılıyordu. Yani Microsoft yaptırmasa da iptal de etmedi. Ve şu an envanterimin gözükmemesi gibi problemler var. Çünkü emülatörden oynuyorum ve burayı görebilmek bile mucize. Bu sürümler resmen kayıp. Elde etmesi ve çalıştırması çok zor. Bilgisayardan açtığım için oyunun menüsü oluşturulamıyor. Rastgele tuşlara basarak girdim. Tabii ki oyunu emülatörden oynadığım için bu şekilde oluyor. Orijinalinde böyle değil. Şu an oynadığım emülatörde galiba birazdan patlayacak. Her neyse menüye ulaşamadığım için yeni bir dünya oluşturamadım. Sadece buraya girebildiğime bile şükrediyorum. Açıkçası hatalı olmasa bile PlayStation 3 sürümünden pek de bir farkı yok. O yüzden tam olarak yanına yerleştiriyorum. Sıradaki sürüm Xbox One için çıktı. Ancak bu sürümü maalesef oynayamam. Çünkü bu konsol bende yok. Ayrıca bilgisayar için emülatörü bulunmuyor. Hatta sıradaki bölümde Çin sürümünde oynamak istiyorum. Ama Çin vatandaş kimlik kartı gerekiyor ve bu bende yok. Ben Türk vatandaşıyım. Eğer ki Çinli bir tanıdığın varsa ve bu video için bana yardımcı olabilecekse mail adresim üzerinden ulaşabilirsin. Bu arada Xbox One almak istesem bence çok pahalı ve zaten bu sürümün aynısını zaten birazdan oynayacağız. Hatta geldik. Bu PlayStation 4 sürümü aynı zamanda da Xbox One sürümü. Sadece menüdeki yazılar farklı. Tabi konsollar arasındaki performansa göre çözünürlüğü veya dünya boyutu farklılaşabiliyor. Ancak bunlar temelde aynı oyun ve genel isimleri Legacy konsol olarak geçiyor. Legacy konsolda bu şekilde mini oyunlar olabiliyor ve Elytra ile belirtilen yerlerden geçmemiz gerekiyor. Tabi bu konuda pek iyi olduğumu söyleyemem. Ayrıca kolla Minecraft oynamak çok zor geliyor bana. Sağ tarafta hızımızın ne kadar olduğunu görebiliyoruz bu arada.
Ve checkpoint'e gelmiş olmama rağmen öldüm. Bu çok saçma. PlayStation 3 sürümünde dünya 864 bloktu. Burada 5120 bloğa yükseliyor. Fakat bu hala daha çok az. Çünkü Minecraft dediğimiz oyunun olayı aslında devasa bir dünyada özgür olmamız. Bence dünyanın küçük olma sebebi tamamen tembelliklerinden. Bu konsola Red Dead Redemption 2, Last of Us Part 2 gibi oyunlar çıktı ve Minecraft dünyasında 5120'ye 5120. Aynen abi, süper mühendislik. Tabi bu portları aslında Mojang kendi yapmıyor. 4J Studios ile anlaşıp Minecraft'ın konsol sürümlerini yaptırıyorlar. Fakat yine de bu Mojang'ın sorumluluğunda olan bir durum. Ve 3 dakika 43 saniyede bitirmeyi başardım. Bence bu skor baya bir kötüydü bu arada. Ama listenin en başındayım çünkü tek ben oynadım. Diğer konsol sürümlerinden haliyle pek bir farkı yok. O yüzden sıralamada kötünün başına koyuyorum. Minecraft satıldıktan sonraki ilk 1 Nisan'da ikinci şaka sürümü yapıldı ve bu sürümde çok fazla şey var. Mesela aşağıda sevgi metre bulunuyor. Moblara tıklayınca veya hasar alınca burası doluyor. Eğer burayı tamamen doldurursak da mayın tarlası oynayabiliyoruz. Gökyüzünde oluşan bulutların hepsi kalp şeklinde. Aynı zamanda çölde nedense kar blokları var. Wither'lar aynı önceki şaka sürümündeki gibi tekrardan pembe ve saldırmak yerine kalp gönderiyorlar. Obsidyen tekne de bulunuyor ancak suya koyduğumda batıyor ve mürekkep balıkları da uçuyor. Bu sürümde mobları çiftleştirmek için aşk oku kullanmanız gerekiyor. Bu arada sadece bir tane dünya oluşturabiliyoruz. Hemen düz dünya oluşturacağım ve şimdi yağmur yağmaya başladı. Daha doğrusu kar yağıyor. Fark ettiğiniz üzere burada bir şekilde oluşmaya başladı. Biraz bekledikten sonra bir QR kodu ortaya çıkıyor. QR kodunu okuttuğunuzda bir sonraki güncellemenin savaş güncellemesi olduğunu görebiliyordunuz. Kısacası 6 aylık sessizlik bitmiş, yeni güncellemenin yolda olduğunu oyuncular görmüştü. Bence bayağı bir şey eklemişler bu sürümde. O yüzden iyinin ortasını hak ediyor. Ancak yeni güncellemeye gelmeden önce sırada Minecraft'ın hikaye modu var. Ve ben bu oyunu daha önceden hiç oynamamıştım. Kısacası seçimler yapıyoruz ve hikayeyi etkiliyoruz. Tabi bu tamamen yalan. Telltale oyunları bu konularda pek de başarılı değiller. Ne kadar Wolf Among Us'ı ve The Walking Dead'i sevsem de. Bu video için oynamam gerektiğinden dolayı Kick'te yayın açtım ve sıkılarak 7,5 saatin sonunda 40-50 kişiyle birinci sezonu bitirdik. Katlanan tayfanın önünde gerçekten saygıyla eğiliyorum ve birinci sezonun kısaca özeti ise öncelikle bir yarışmaya katılıyoruz ve Enderman heykeli yapıyoruz. Sonra evcil domuzumuz kaçıyor. Onu takip edip bu adamla takas yapıyoruz. Adam da bir anda tüyüyor. Ardından aynı adam Witherstorm'u canlandırıyor. Biz de oradan uzaklaşıyoruz ve efsanevi grup üyelerini aramaya başlıyoruz. Grubun lideri süper TNT üretiyor ve Witherstorm'u kesiyoruz. Ancak tekrardan canlanıyor. Kaçarken de Enderman'lerin Witherstorm'a hasar verdiğini görüyoruz. Daha sonra Witherstorm'u çağıran adam bize katılıyor ve onun sığınağına yani Farlance'e gidiyoruz. Özel eşyalarımızı aldıktan sonra Witherstorm'un üzerine Enderman'leri salıyoruz. Bu sayede geçit açılıyor ve içeri giriyoruz. Ardından içindeki komut bloğunu yok ederek Witherstorm'u kesiyoruz. Aslında burada biter diye düşünmüştüm ama uzatmak için 5. bölümde Skyblock adasına gidiyoruz. Burada yapı yapmak yasak. Sınırsız mob yumurtası yumurtlayan bir tavuk var ve yer altında gizli bir yapı kulübü bulunuyor. Yani Fight Club'ın Minecraft hali gibi bir şey. Neyse, oyunun başında Enderman yaparak kapıştığımız bu adam sonsuz güçlü tavuğu elde ettiği için onunla savaşıyoruz. Yendikten sonra adadaki insanları özgürleştiriyoruz ve burada oyun bitiyor. Tabi ekstra DLC'ler var, hatta çok fazla portalın olduğu bir yere gidiyoruz. Ancak burası çok da ilgimi çekmedi. Zaten şu anlattıklarımı 1 dakika falan dinlediniz ama biz yayında 7,5 saat boyunca oynadık. Ya da izledik. Oyun gereksiz derecede uzun. İnteraktif film olmasına rağmen hikayede neredeyse hiçbir şey değiştiremiyorsunuz. Ve oyun hiçbir yerde satılmıyor. Bu aslında iyi bir şey. Maruz kalmanızı istemem. Kötünün ortasına koyuyorum. 1.9 sürümüne gelmeden önce Nintendo Wii U konsoluna çıkan sürümümüz var. Bu da tabii ki de diğer konsol sürümlerinden farklı değil. Ancak bu sürümü emülatörde açmak için bir koca günüm gitti. Evet, halihazırda satılmayan oyunları açmak gerçekten çok zor. Neyse, burada bir kazma üretiyorum ama neden kazma ürettiğimi bilmiyorum. Ekstra bir özelliği yok ya, oynamamıza gerek var mı diye düşünmeye başladım. Aynı PlayStation 3 sürümündeki gibi dünyamız 864 blok. Şu konsol sürümlerini oynadığımda sanki adada hayatta kalmaya çalışıyormuşum gibi hissediyorum. Herhangi bir ekstrası olmadığı için PlayStation 3 sürümünün yanına yerleştiriyorum. Bu arada video araştırması yaparken Minecraft'ın kart oyunu sürümüne de denk geldim. Olayımız farklı puan değerlerine sahip üretim kartlarını tamamlayarak 24 puana ulaşmakmış. Ve bu kadar. Türkiye'de de satılmıyor. Satılsa bile arkadaşım yok. Puan da veremiyorum. Sadece bahsetmek istedim. Sonunda 1.9 sürümüne gelmeyi başardık. Bu sürüm Microsoft çatısı altında ilk Minecraft sürümü. Ve bu güncelleme ile beraber oyunun PvP sistemi tamamen değişti. Aynı zamanda oyuna kalkan eklendi. Sağ tıkladığımızda artık karşıdan gelecek saldırıları bloklayabiliyoruz. Oyuna büyülü oklar da eklendi ama bunları ben neredeyse hiç kullanmıyorum. Fakat daha da önemlisi insanların hala 2.
ikincisini beklediği o şey geldi. End güncellemesi. Hemen End'e geçtim ve burada tavuk ne yapıyor ya? Bu arada oynadığım sürümlerin çoğunda End'e gelmiyordum ve artık ejderha pörşlenebiliyor sonunda. Eğer ki bir önceki tüm sürümleri oynadım videosunu izlediyseniz oradaki kuleler çok garipti. Ejderhayı kestikten sonra gittiğimiz portalda artık End şehirleri oluşabiliyor ve ganimetlerin yanında artık Elytra'da elde edebiliyoruz. Tabi Elytra şu anda çok işlevsiz çünkü bu sürümde havai fişek kullanamıyoruz. Bu sürümle beraber ejderhayı yeniden canlandırıp End çubuğunu da kullanabiliyoruz. Oyuncular o zaman PvP değiştiği için çılgına dönmüştü. Tabi artık karşılarında Notch gibi topluluğu dinleyen bir kişi yoktu. Bu yüzden kesin 1.8 oynarken çoğu oyuncu 1.9'a alıştı. Açıkçası PvP konusunda yorum yapmayacağım. Genele bakınca iyi bir güncelleme olduğunu düşünüyorum. O yüzden iyinin en başına koyuyorum. Sırada tekrardan 1 Nisan sürümü var ve oyuna teknolojik aletler eklendi. Mesela VR kaskını giydiğimde 3 boyutlu bir harita oluşuyor. Ki bu serinin 3. bölümü için VR kaskı almayı düşünüyorum. Bu videoyu 7500 beğeni yaparsan yeni bölüm hızlıca gelir. Akıllı saati takınca saat başarımlar ve hasar bilgilerini buradan görebiliyorsun. USB şarj bloğu da ekleniyor ve bu Kızıltaş bloğunun birebir aynısı. Bazen zombi ve iskeletler VR kaskı da takabiliyor ve sizi göremedikleri için saldırmıyorlar. Bu arada tabelalarda şöyle bir olay var. Mesela VR kaskını kafama taktığım anda burada itaat et yazıyor. Abone ol yazısının tam önünde itaat et yazıyor. Peki. Çok fazla özellik eklenmese de ilgi çekici duruyor. Ortalamanın sonuna koyuyorum. Sıradaki tam sürümde oyuna kutup ayıları ekleniyor. Haliyle buzlu ovalar ve karlı dağlarda oyuna dahil edildi. Çölde artık zombi varyantı Husk'lar doğarken karlı biyomlarda iskelet varyantı Stray'ler doğuyor. Ayrıca otomatik zıplama özelliği de bu sürümde dahil edildi. Aslında bu bayağı bir sinir bozucu bir özellik. Eklenmesine laf etmiyorum ama kapalı gelmesi gerekiyordu bence. O zamanlar toplulukta otomatik açık gelmesine bayağı bir tepki göstermişti. Ve 1.10 sürümünde gelen bu özellik sizce hangi sürümde dediğim gibi düzeltildi? Yüksek ihtimalle yanlış tahmin ettin. 1.19.4 sürümünde yani 7 yıl sonra düzeltildi. Minecraft neyi bekledi bilmiyorum ama şu anki sürümlerde en azından bu ayarı kapatmak zorunda değiliz. Genel anlamda dünya çeşitliliğini arttırmış olsalar da çok dolu bir güncelleme değil bence. O yüzden ortanın başına koyuyorum. Sıradaki sürüm 1.11 ve resmen köylüler için bir kabus. Çünkü oyuna ormanlık konak eklendi. Burada uyandırıcılar, intikamcılar ve vexer var. Uyandırıcıları kesince ölmeme totemini elde edebiliyoruz ve artık ölmüyoruz. Bu sürümde şalkır kutuları üretilebiliyor ve istediğiniz renge boyayabiliyorsunuz. Gözlemciler de oyuna eklendi. Bu sayede çok daha efektif Kızıltaş devreleri yapılabiliyor. Ayrıca bu sürümle beraber sonunda Elytra'yı fişekte kullanabiliyoruz. Artık dünyayı çok daha hızlı keşfedebildiğimiz için mesela bu sürümde eklenen lamaları hızlıca buldum. Yani biliyorsunuz işte tükürüyorlar falan. Dünya çeşitliliği hala arttırılıyor ve elimiz kolumuz olan eşyalar oyuna ekleniyor. Bu sürümü iyinin ortasına koyuyorum. Sıradaki sürüm Apple TV'ye çıkan özel bir sürüm ve bende Apple TV yok. Olsa bile şu anda bu versiyon zaten App Store'da da yok. Sizi şu anda Apple TV sürümündeyim diye kandırabilirdim. Çünkü Pocket Edition'ın birebir aynısı. Apple her zamanki gibi kendine özel bir sürüm istemiş. Hiçbir artısı olmadığı için sıralamada Pocket Edition'ın yanına koyuyorum. Sırada Windows 10 sürümü var. Bu aslında Bedrock sürümü. Ama aynı zamanda Pocket Edition'lı Apple TV sürümü. Çünkü az önce dediğim gibi hepsi aynı ve sürekli isim karmaşası var. Her neyse Windows 10 sürümü çıktığında oyuna End şehri güncellemesi de eklendi. Aslında bu sürüm şu anda Java'ya kıyasla 2-3 sürüm geriden geliyor. O yüzden önceki sürümlerde bahsettiğim şeyleri yeni uyarlamaya çalıştıkları için kendimi tekrarlamak istemiyorum. Ve bu sürümü E3 demosunda tanıtırken HoloLens'ten bahsettiler. Microsoft bu ürünü çıkaracaktı ve dünyanın içindeymişsin gibi etrafa bakabileceğin bir teknolojiydi. Hatta Java'da çalışmadığı için gelmeyeceğini, sadece Windows 10'a özel olacağını söylemişlerdi. Ancak bu ürün hiçbir zaman çıkmadı ve şimdilik rafa kalktı. İleride farklı bir şekilde geri dönecek. Her neyse bu sürüm bildiğimiz şeyleri eklediği ve hala da gelişim aşamasında olduğu için kötünün başına koyuyorum. Bu arada Minecraft'ın Uno sürümü de varmış. Normalde bildiğimiz Uno'dan hiçbir farkı yok aslında. Sadece kartların üzerinde Minecraft mobları bulunuyor. Yani pek bir olayı yok gibi duruyor ama oynamadığım için sıralamaya koymuyorum. Sıradaki sürüm 1.12 ve bu sürümde oyunun renkleri değişiyor. Videonun bu kısmına kadar oyun sürekli soluk renklere sahipti. Artık oyun çok daha canlı gözüküyor. Ve bununla beraber oyuna beton ve terakotalar eklendi. Bu sayede blok ve renk çeşitliliği çok fazla arttırıldı. Çalışma masası üzerindeki tarif kitabı da bu sürümle beraber eklendi. Artık hızlıca üretimler yapılabiliyor. Papağanlar ve illüzyoncu da bu sürümde oyuna dahil edildi. Ancak illüzyoncular hala daha doğal olarak oluşamıyor. Bir de bahsetmesem olmaz 1.12.2 sürümünde çok fazla mod yapıldı. Çünkü bu sürüm az RAM ve işlemci tüketmesinin yanında stabil bir sürümdü. O yüzden RLCraft gibi çok fazla mod paketi 1.12.2'de çıktı. Açıkçası oyunun geleceğini şekillendirdiği için bence iyinin en başını hak ediyor. Sıradaki sürüm Nintendo 3DS konsolu için çıktı ve konsolun iki tane
tane ekranı var. Üstteki ekrandan oyunumuzu oynarken alttaki ekrandan üretim yapabiliyoruz veya haritamıza bakabiliyoruz. Grafikler tabii ki rezalet ötesi kötü. Çünkü bu küçük bir oyun konsolu. Ona rağmen 2016'ya 2016 dünya boyutu var. Koskoca PlayStation 4'te bile 5120 idi. Tilt olma sebebim PlayStation 4 bu konsola kıyasla 300 kat falan daha güçlü. Abartmıyorum, araştırabilirsin. Normalde bu sürüm Legacy konsol olarak geçiyor ama diğer konsol sürümlerinden farklı hissettiriyor. Üretim menüsü bu şekilde gözüküyor. Kendine ait bir arayüzü var ve her an Minecraft oynamak için bu sürüm harika demek isterdim ama 2017 yılında neredeyse herkesin akıllı telefonu vardı. Çok eski bir zamandan bahsetmiyoruz ve oyuncular Pocket Edition sürümünde bu özelliklerden daha fazlasını daha iyi şekilde elde ediyordu zaten. Önümü bile göremiyorum neredeyse. Sadece Minecraft'ı tüm platformlara çıkarmaya çalıştıkları için yaptıklarını düşünüyorum. Bu sürümü oynayan var mı bilmiyorum. Nostaljik gelebilir, farklı şeyler denenmiş ama bence gereksiz bir sürüm. Ortanın sonuna koyuyorum. Sırada tekrardan Minecraft'ın hikaye modu var. Bu sefer ikinci sezondayız ve yine yayında oynadık. Kısaca anlatmak gerekirse ana karakterimiz yine ilk sezondaki gibi gezerken bir anda eldiven buluyor ve Omnitrix gibi bize yapışıyor. Sonra bu eldiveni kullandığımız için adminin dikkatini çekiyoruz ve sualtı tapınağında adminle karşılaşıyoruz. Ondan kurtulmuş olduğumuzu düşünsek de bizi tekrardan buluyor. Şehrimizi yok etmeye başlıyor. Onu zor olsa da alt ediyoruz ve özel admin saatini elde ediyoruz. Ama oyunun uzaması gerektiği için ileride tekrardan karşımıza farklı bir formda çıkıyor. Bizi hapishaneye atıyor, yüzümüzü ve kimliğimizi çalıyor ve şehirdeki herkesi kandırıyor. Ancak bunlar olurken biz de hapishaneden çok rahat bir şekilde kaçıyoruz. Kaçarken eskiden admin olan Zara'yla karşılaşıp ittifak oluyoruz. Katman kayasının da altına iniyoruz. Tüm gerçekleri öğreniyoruz. Devasa demir golem ve enderman'le kapışıp buradan kaçarak adminle yüzleşmeye gidiyoruz. Yaklaşık 15 dakika sadece belirtilen tuşlara basarak çok yüzeysel yazılmış bu admini yeniyoruz. Oyun bitiyor ve mutlu son. Ancak ben yayında hiç mutlu değildim. Çünkü oyun aşırı sıkıcı. Bazen karakter sesleri gidiyor. Her bölüm yine gereksiz derecede çok uzun ve karakterler aşırı yüzeysel. Birinci sezondaki karakterler bir anda var olup 2-3 bölüm boyunca yok oluyorlar. Sonra bir anda finalde tekrardan geliyorlar. Büyük bir ihtimalle yapay zeka şu an bile Minecraft hikaye modundan daha iyi bir şey yazabilirdi. Bence birinci sezondan da daha kötü. O yüzden tam olarak yanına hak ediyor. Sıradaki sürüm Nintendo Switch sürümü ve sonunda envanterimiz aşağı inmiş. Hatta şu an oldukça Bedrock sürümünün son halini andırıyor. Ve hala da konsol sürümünde oyunun başında bize harita veriyor. Zaten konsol sürümünün gelişmesinden de fark edeceğiniz gibi iyice Bedrock sürümüne yaklaşıyoruz. Onun dışındaki her şey önceki sürümlerle aynı. Sadece dünya boyutu bu sürümde 3072. Kısacası konsol sürümünde oyun kesinlikle gelişiyor ama bir yandan da dünya inanılmaz küçük. Bu arada bu Nintendo sürümü olduğu için Mario haritası da var. Ve daha önceden speedrun videolarına bakarken bu sürümü görmüştüm. Dünya tamamen Mario estetiğiyle yapılmış ve borudan geçtikten sonra karşımda Mario heykelini görüyorum. Bir maceraya atılabileceğimizi sanmıyorum açıkçası ve örümcek beni salar mısın lütfen? Bir yandan da kolla oynadığım için kontroller gerçekten çok zor geliyor bana. Açıkçası diğer konsol sürümlerine kıyasla bu çok daha iyi ama dünyanın küçük olmasından dolayı iyinin sonuna koyuyorum. Bu videodaki son sürüm ise 1.13 okyanus güncellemesi. Artık okyanuslarda biyomlar var. Hatta şu an sıcak denizlerdeyken karşı taraflar soğuk deniz. Bu arada az önce fark ettiniz mi bilmiyorum, yüzdüm. Evet, artık yüzme animasyonu da var. Batık gemilerle karşılaşabiliyor, gömülü hazineler bulabiliyor ve sualtı harabelerinden hiçbir işe yaramayan eşyalar elde edebiliyorsunuz. Eskiden suyun içinde gözükmeyen morina, somon gibi balıkları artık suda görüp kovayla alabiliyorsunuz. Okyanuslar daha da dolu gözüksün diye oyuna kaplumbağalar ve yunuslar da eklendi. Ayrıca bu sene topluluğun seçtiği mobları oyuna eklemek için mob oylamaları başlatıldı. 4 mob arasından Phantom topluluk tarafından seçilip oyuna eklendi. Eğer ki geceleri uyumazsanız gelip bu şekilde sizi rahatsız ediyorlar. Ve unutmadan üçlü mızrak da oyuna eklendi. Açıkçası okyanusların tekinsiz gözükmesi beni oldukça rahatsız ediyor. O yüzden bu güncellemeyi seviyorum. Bence bu sürüm iyi hak ediyor. Bu videoyu yapmak inanılmaz zordu ama çok keyif aldım. Sen de aldıysan videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsin. Yeni bölüm için 7500 beğeni yapmayı unutmayın ve hoşçakalın.